Merhaba gençler. Bugün 2025 hazırlıklara başlıyoruz. Murat Hocam'ın güzel bilgilendirmelerini dinlediyseniz, matematik nasıl çalışılır, ne yapılması gerekir? Bakın yılların deneyimi konuşuyor, boş konuşmaz Murat Hocam. Bu öğütleri mutlaka dinleyin. Eğer dinlemediyseniz hemen kanala geçip matematik nasıl çalışılır, ne yapılır, ne yapmamız gerekir, ben kimim, problemler nasıl çözülür? Ne yapmamız gerekir? Bakın şöyle düşünün. Biz 20 yıldır ki Murat Hocam benden daha da deneyimli. Hep YKS, işte ÖSS, TYT, AYT ismi değişti ve hep bu tarz öğrencilerle karşılaştık. O yüzden burada kullanılan bir cümleyi şöyle düşünün. 20 yıldır cümle kuruyoruz ve bir cümle de size kuruyoruz. Hani bunu öyle değerlendirirseniz sizin için daha iyi olur. Peki bu konu anlatımlı şeyi nereden aldık? Orijinal yayınlarından aldık. Mikro orijinalden aldık. Sıfırdan başlıyoruz. Yani ben hocam doğurgaçlı mı çalışacağım? Ya ne olacak ki yaz günü zaten oturmuşsun. Otur bizimle birlikte ne bilip ne bilmediğini bir tekrar et. Bir daha da çalışmazsın. Yani temel mantığı bu şekilde kurgulayın. Geometriyi ben anlatacağım. Yani şeye kadar, Eylül'e kadar tüm geometriyi bitireceğiz diye düşünüyoruz. Eylül olmaz, Ekim olur, Kasım olur. Hani bütün geometriyi bitirmiş olacağız. Sonra da ben herhalde şey kısmında, AYT kısmında Murat Hocama yardım ederim. Matematik konuda, geometri bende şimdilik. Evet, başlayalım. Şimdi açı çeşitleri. Dar açı dediğimiz şey 0 ile 90 arasındaki açılara biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Bakın yani bir açı 90'dan küçük, 0'dan büyükse adı nedir? Dar açıdır. Bu şekilde değerlendireceğiz. Peki ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denilir. Diklik nasıl gösterilir? Şu ters T şekliyle gösterilir. Geniş açı ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılara ne diyormuşuz? Geniş açı yani 180'den küçük, 90'dan büyük olacak. Ölçüsü 180 derece olan açılara tam açı denir. Yani pardon doğru açı denir. Çok özür diliyorum. Doğru açı yani 180 derece şurası. Tam açı dediğim şey de 360 derece. Hayır, aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam 90 ile 180'in bir adı var da 180 ile 270'in bir adı var mıdır diye soracak olursanız da bunun adı alt bütünler açıdır. O da aklınızda kalsın. Alt bütünler açı. Tabii bu kullanılmıyor da hani yine de aklınızda kalsın. 270 ile 360 arasında ise biz buna ne diyoruz? Alt bütünler açı, üst bütünler açı denilir. Üst bütünler açı. Ha dediğim gibi müfredatta yok. Yalnızca bu işte bilgi olarak bir gün karşınıza çıkarsa şey yapabilirsiniz. Peki başlayalım. Diyor ki bize 3x eksi 24 derece olan dar açı olduğuna göre dar açı ne demekti hatırlarsanız 3x eksi 24 dar açı sıfırdan büyük neyden 90'dan da küçük olmalı. X'in alabileceği en büyük tam sayı. Bu bildiğiniz gibi basit eşitsizlik. Hani bu kısım neydi? Eşitsizliğin her tarafına aynı sayıyı ekliyorum. Amacım x'i yalnız bırakmak. Bakın 24, 24, 24 ekliyorum. 24 ekledim sıfıra. Tabii sıfıra 24 ekleyince olmaz. 24. Bakın buraya 24 eklersem 3x. 24 ekledim ne oldu? 114. Şimdi ne yapacağım? Her tarafı 3'e böleceğim. 3'e bölersem 8. 3'e böldüm x. 3'e böldüm 30, 9, 24, 38. Bakın x'in alabileceği en küçük en büyük tam sayı değerini sorsaydı bize biz ne diyecektik? 37 diyecektik. Peki alabileceği en küçük tam sayıyı sorsaydı da ne olacaktı? 9 diyecektik tam sayı olarak 9 ve 37. A dik açı yani 90 derece. B doğru açı yani 180 derece. C tam açı yani 360 derece. Bunları götürüp yerine yazıyorum. Peki yazalım. Bununla bunu çarparsam 270 artı 360 eksi 180 bölü 9. Gördüğünüz gibi şundan çıkarttım 90. 360'a 90 ekledim 450. 9'a böldüm ne oldu? 50 oldu. Bu arada bu kitabı bulmak için tabii ki orijinal yayınlarına ya da işler kitap bölümüne gidebilirsiniz. Peki, x geniş açı olmak üzere geniş açı x hemen neymiş?
90'dan büyük, 180'den küçükmüş. Eşitliğini sağlayan y açısının ölçüsünün en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın ben y gördüğüm yere ne yazabilirim? 200 eksi x. Şimdi bunu biliyoruz. X'i ne olduğunu biliyorum. X de hangi aralıktaydı? 90'dan büyük, 180'den küçük. Peki, X gördüğüm yere şunu düzenleyeyim. Burada şöyle yapmam gerekirse daha doğru olur. Çünkü X yerine bir şey yazayım ki Y'yi bulayım. O zaman X'i yalnız bırakalım burada. X'i yalnız bırakırsam Y'yi karşıya attığında ne oluyor? 200 eksi Y oluyor. Demek ki ben X gördüğüm yere ne yazabilirmişim? 200 eksi Y yazacağım. Takip edin. 90. X gördüğüm yere 200 eksi Y yazıyorum. O da küçüktür 180. Ne demiştim? Her taraftan aynı sayıyı ekleyip çıkartabilirim. 200 çıkartacağım şimdi her taraftan. 200 çıkartırsam eksi 110. Bakın eksi y. 200 çıkartırsam eksi 20. Bakın bir eşitsizliği eksiyle çarptığımda eşitsizlik yön değiştirir. Değiştirmeseydi ne olurdu? Bakalım. İlk önce eksiyle çarpıyorum her tarafı. 110 y ve 20. Şimdi 110'un 20'den küçük olma durumu saçma gelmesi gerekiyor. Eksiyle çarparsam ne olur? Bakın 110 büyüktür y büyüktür 20. Y açısı ölçüsünün en küçük tam sayı değeri kaç olmalıymış? 21 olmalıymış gençler. Devam. Diyor ki ölçüsü 4x eksi 70 derece olan açı geniş açı. Yani o zaman hemen bu nedir? 90'dan büyük. 4x eksi 70. 180'den de küçük. Ölçüsü 2x eksi 10 olan dar açı. Hemen 2x eksi 10 ne olacakmış? Dar açı dediği için 0 ile 90 derece arasında x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Peki her tarafa 70 ekliyorum. Bakın 160. 4x 250. Her tarafı 4'e bölüyorum. 40. X 125. 67,5. Peki bu cepte. Bunu biliyoruz artık. Şimdi ne yapacağım? Her tarafa 10 ekleyeceğim. 10. 2x. O da ne olacak işte 100. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 5, x ve ne oluyor? 50 oluyor. Demek ki x sayısı 40 ile 67,5, 5 ile 50 arasında x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Tabii ki şunu da biliyoruz değil mi? Yani zaten bu geniş açı olduğu için bu ifade bundan da büyüktür. Aslında onu da şöyle kenarda bir yerde şöyle diye dersek daha doğru olur. 4x eksi 70 kesinlikle 2x eksi 10'dan büyük olmalı. Neden? Çünkü geniş açı dar açıdan büyüktür. Bunu karşıya attım 2x. Bunu karşıya attım 60. X de ne olacakmış? 30'dan büyük olacakmış. Peki şimdi bunları birleştirirsek bakın x'e 5 veremem demek ki mesela. Bakın bu niye önemli? Mesela x'e 5 değil de 6 verebiliyordum burada. Bakın 6 verirsem negatif. Gördünüz mü? O zaman ne olacakmış? X 30'dan büyük. Peki 67,5'tan da küçük olacakmış. Kaç farklı tam sayı değerleri vardır? Şimdi bu ikisini birden sağlayan değerlere bakalım gençler. Yani 30'dan büyük 67,5'tan küçük olacak. 30'dan büyük 50'den küçük olacak. O zaman ne yapacağım? Kesişimlerini alacağım. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Burada hangi değerleri alıyordu? Şöyle 40 farklı bir renkte göstereyim. Hem eşitsizlik gibi de düşünün bu soruyu. 40 ile 67,5. Bu yılın ifade ettiği yer burası. Peki şuna bakalım. 5 ile 50 arasında. Bakın zaten şu kısımla şu kısmın nesini alacağım? Ortak kesişimini alacağım. Yani 40 ile 50 arasında olacakmış. X 40 ile 50 arasında. Hocam 30'dan büyük, zaten 30'dan büyük. Yani o artık işimize yaramaz ama hani yine de şurada niye 6 alamadığımızı da buna bağlı olarak açıklayabiliriz. Zaten şurada da görebilirdik. Peki yani 41'den nereye kadar? 49'a kadar kaç tane değer vardır burada? 9 tane değer varmış gençler. Peki devam. Tümler açı, bütünler açı. Bunu karıştırıyorsanız çok basit bir şey göstereceğim. Bakın tümler açı. T harfinin tepesinde hangi açı var? 90. Bakın tümler açı. Bütünler açıda, bakın bütünler açıda şu açı kaç derecedir? 180. Burası da 180 derecedir.
O zaman artık karıştıracak bir şeyimiz yok. Tümler neymiş? Toplamları 90 derece olan. Bakın tepesinde 90 var. Bütünler neymiş? Toplamları 180 derece olacakmış. B harfinden hatırlayacağız ve bir daha unutmayacağız. Eğer bunlar komşuysa da bakın burada işte yani yan yanaysa da ne oluyor? İşte komşu tümler, komşu bütünler oluyor. Başka bir esprisi yok. Hadi gelin şunlara bakalım. Açı 40. Tümleri 90'dan çıkarttım bakın. Hemen bunu buldum. Açı 40. 180'den çıkarttım. 140. Bakın 65. 90'dan çıkarttım. 65 olan açının bütünleri neymiş? 115'miş. Bunları da görebilirsiniz. Burada belki şöyle bir şey duyabilirsiniz. X açısının tümlerinin bütünleri. Böyle bir şey yapabiliriz. Tümlerinin bütünleri. Bütünleri. Şimdi X'in tümleri ne olacaktı? 90'dan çıkartacağız. Bakın X'in tümlerinin yani şunun bütünlerini istiyorum. 180'den çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi o da ne oluyor işte gerekli işlemleri yaptığımda 90 artı x. Bakın x açısının tümlerinin bütünleri kaçmış? 90 artı x. Bu ifadeyle de karşılaşabilirsiniz. Tümler iki açının ölçüleri oranı 2 bölü 3 olduğuna göre bakın oran demek 2x'e 3x. Bakın toplamları 90 demektir. Toplayalım. 5x eşittir 90. X eşittir 18. Küçük açının ölçüsü 2x. 2 çarpı 18'den kaç gelir? 36 gelir. Gördüğünüz gibi çok standart. Her kitapta bulacağınız bir soru tipi. Tümleri iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 40 fazla. Diyoruz ki biri x ise biri ne olacaktı? 90 eksi x değil mi? Peki diyor ki biri diğerinden kaç fazla? 40 fazla. Aslında 90 eksi x de demeyebilirsiniz. Yani birinden diğerini çıkartıp 40'a eşitleyebilirsiniz. Hatta birinci yol diyelim. Bakın problem gibi düşünün. Biz ne öğretmiştik? Bir açı x ise tümleri ne olacak? 90 eksi x. Biri diğerinden 40 fazla olsun. Atıyorum bu büyük açı, bu küçük açı. Bu tamamen bizim elimizde. Bundan bunu çıkartıp da yine 40 diyebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. X eksi 90 eksi x'i neye eşitleyeceğim? 40'a. Çünkü biri diğerinden 40 fazlaymış. Hemen düzenliyorum bunu. Bakın 2x eksi 90 eşittir 40. X eşittir 130 65. Bu cepte. Küçük açının ölçüsü 1,65 ise ne oluyor? Ötekisi de ne oluyor? Gördüğünüz gibi 25. Bakın toplamları kaç yaptı? 90. Küçük olanı soruyor. Peki bu bir yöntemdi. Peki şöyle çözülemez miydi? Biri x, biri ondan kaç fazla? 40 fazla. Toplamlarının kaç olacağını biliyorum. 90. Bakın 2x eşittir 50. X eşittir 25. Bakın küçük açıyı bulduk. Hocam buna gerek var mıydı? Ya ikisini de gösterelim de artık hangisi gerekli sizin için hangisi değil. Onun kararını siz verin. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katından 20 fazla. Bakın bir büyük açımız olsun, bir küçük açımız olsun. Buna x dersem ötekisi kaçmış? 4 katından 20 fazlaymış. Yine toplamlarının kaç olduğunu biliyoruz. Tümler olduğu için 90. Bakın buradan 5x eşittir 70. X eşittir 14. Büyük açıyı sormuş. Peki 90'dan 14'ü çıkartıyorum. Çünkü küçük açı 14 ise, çünkü bakın küçük açıya x dedik. Ya 4 katının 20 fazlasını alacağım. Hiç uğraşmasam da direkt 90'dan 14'ü çıkartırım. O da ne yapar? 76 yapar. Dediğim gibi buraya yazsanız da yine 76 gelecek. Bütünler iki açının, birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 15 eksik. Yine büyük açı, küçük açı diyorum. Küçüğe x dersem büyük ne olacakmış? 2 katından 15 eksik olacakmış. Bütünler B harfi neydi? Toplamları kaç yapacaktı? 180. Bakın buradan 3x eşittir 195. X eşittir 65. Küçük açının ölçüsünü istemiş. Gördüğünüz gibi x kaçmış? 65. Bir açının tümlerinin ölçüsü bütünlerin ölçüsünün bakın bir açımız var x. Tümleri ne olacaktı? 90 eksi x. Bütünleri ne olacaktı? 180 eksi x. Çünkü niye? T tepesinde 90 var. Ne olacaktı? 90'dan çıkartacağım. Bütünleri de 180'den çıkartacağım. Bize ne diyor? Tümlerinin ölçüsü bütünlerin ölçüsünden 3 katı, bakın tümlerinin ölçüsünün 3 katı, dikkat edin buraya, bütünlerin ölçüsünden 10 eksik. Yani bundan 10 çıkartırsam buna eşitleyeceğim. Bakın bütünlerinin ölçüsünden kaç eksikmiş? 10 eksik. Bir kez daha tekrar edelim. Tam bir problemler başlangıç sorusu gibi. Hani sayı problemlerini çalıştıysanız. Bakın tümlerinin ölçüsünün 3 katı demek bu.
Bütünlerinin ölçüsünden 10 eksik. Yani ben ne diyorum? Bütünlerden 10 çıkartırsam birbirlerine eşitleyebilirim. Hemen düzenleyelim. Düzenlersem ne olur? 270 eksi 3x, 170 eksi x, karşıya attım 2x, karşıya attım 100, x eşittir. Kaç geldi? 50. Bize bu açının ölçüsü neymiş yani? 50. Bakın gelin sağlama yapalım. 50. 90'dan 50'yi çıkarttım 40. Buradan çıkarttım 130. Bakın bunun 3 katını aldım. 120, bunun 10 eksiğine eşit gördüğünüz gibi. Dediğim gibi adım adım, tane tane gideceğiz. Yani burada yani yani ben zaten TYT sınavlarına girdim 11. sınıftayken geometriyi fullüyorum diyen arkadaşlardan ziyade biz hiçbir şey bilmeyenler için buradayız şu anda. Peki başlıyorum. Ters açılar. Yani bunlar kırılmıyor gençler. Buradaki mantık şu. A ile C birbirine eşit. B ile de D birbirine eşit. Aslında bunun bir tanesiyle hepsini yazabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Burası A ise bakın şuraların toplamlarına bir dikkat edin. 180 yapacak. Yani ben D gördüğüm yere 180 eksi A yazabilirim. Bakın burası da 180 olacak. 180 eksi A'ya kaç eklersem 180 olur? A. Bakın ne oldu? A ile C gördüğünüz gibi burası A, burası da A çıktı. Demek ki ters açılarda birbirlerine ne olacakmış? Eşit miymiş? Peki. X eksi Y'yi soruyor. Bir tık küçültelim isterseniz şurayı. Şöyle soruyu da görebilelim. X eksi Y farkı. Bakın şurayı gördünüz mü? Bakın burası 70 ise X nedir? 70. Niye? Ters açı bakın. Şu açıyla yani şu doğruyla şu doğru arasındaki kısma bakın 70. Peki buranın tamamı kaç yapacaktı? Doğru açıdan 180. 70'i tabii ki şu 90 demek. 90'ı ve y'yi topluyorum ve neye eşitliyorum? 180'e eşitliyorum. İşte buradan y kaç çıkıyor? 20. Peki x'i kaç bulmuştuk? 70. Y'yi kaç bulmuştuk? 20. Aradaki farka bakın 50. Hocam sorular böyle çıkmıyor ki hep yeni nesil çıkıyor. Bekleyin, sabredin. Çünkü bununla ilgili daha sonraki yani yine klasik tarzda ve yeni nesil soruları da çözeceğiz. Yani merak etmeyin arkadaşlar. Bize bırakın kendinizi. Yalnızca şu an mesela videoyu durdur, kendimi çözmeye çalış. Çözemezsen videoyu izle. Peki. Böyle bir durum vermiş. Ne diyorduk biz böyle bir ifadede? Yani bir şeyin 7 katıyla bir şeyin 4 katı birbirine eşit olması için bakın BOC'ye karşıdaki sayıyı yazıyorum. 4x. B, O, C'ye ne diyorum? 4x. Bakın A, O, D'ye kaç yazıyorum? Karşıdaki sayı yazıyorum. 7x. Ben biliyorum ki buranın tamamı kaç? 180. 11x artı 70. 180. Buradan x eşittir 10 gelecekmiş. B, O, C'yi sormuş. B, O, C. X'i kaç bulmuştum? 10. Bakın çarparsam kaç yapar? 40 yapar. Bu espri yapmayacağım. AOB doğrusal, AOB doğrusal, OF ile OC gördüğünüz gibi açıortaymış. Çok çıkan standart sorulardan bir tanesi FOC nedir? Şimdi bakın buraları bilmiyorum isimlendireceğim. Yani A, B. Ne biliyorum? Tamamı yani 2A hatta şöyle yapalım. 2A artı 2B artı 76 neymiş? 180. Niye? Doğru açı. Nereyi istiyor? Bakın nereyi istiyor? FOC'yi. Bakın şuraya bir dikkat edin. FOC'ye dikkat edin. Yani benden ne istiyor? 76 artı A artı B istiyor. Bakın buradan A artı B'yi bulabilirim. Karşı attım. 2A artı 2B 104. A artı B eşittir 52. Bakın A artı B'ye 52 yazarsam da 128 olacakmış. Dediğim gibi standart her zaman karşımıza çıkacak olan bir soru tipi bitti. Önce standartları bir öğrenelim sonra yavaş yavaş zaten zorlaştıracağız. EOD nedir? FOC'yi vermiş bakın FOC. Bakın yine şöyle yapalım. Aynı olanları isimlendiriyorum. Gördüğünüz gibi tamamının ne olduğunu biliyorum. 2A, 2B ve X'in toplamının 180 olduğunu biliyorum. FOC, bakın yani şurası nedir diye soruyor bize. Ha pardon, FOC'nin 130 olduğunu söylüyor. Yani A artı B artı X'in kaçmış? 130. Peki bakın zaten burası 130 sa hemen A artı B'ye 50 diyebiliriz. Bu bir yöntem. Ama bunu hemen görememek durumu ortada olduğu için de bakın çıkartacağım. Bakın bundan bunu çıkartırsam A, bundan bunu çıkartırsam B. X'ten X çıktı 0. A artı B gördüğüm yere ne yazabilirim? 50.
Bakın A artı B 50 ise, hatta hiç denklemi bozmuyorum bakın. Bakın burası kaçmış? 50 artı x kaçmış? 130. X kaç çıkacakmış? 80. Bitti. Bu kadar. Peki paralel doğruların bir kesenle yaptığı açılar. İşte bu yöndeş açıları, iç ters açıları yapacakmışız. Hadi bakın yapalım birlikte. Ben beraber şu yandaki kısmı siz okursunuz. Ben aynı şeyi daha tekrar etmemek için şöyle kendimce bir açıklama yapayım. Arkadaşlar mevzumuz şu. Bakın bilmeniz gereken tek bir şey var şu anda. İki paralel doğru, üçüncü bir doğru tarafından kesişirse şu ilkokulda öğrendiğimiz kurallar var ya, M, U, Z, muz kuralı, işte yöndeş açı, iç ters açı, dış ters açı gibi şeylerle karşılaşacağız. Ben dediğim gibi hiçbir şey bilmediğinizi düşünerek de anlatıyorum. İki paralel doğru. Üçüncü bir doğru tarafından kesiştiğinde, bakın şurası x ise burası x'tir. Bakın bilmeniz gereken tek şey bu. Bundan önceki kısımları da biz öğrenmedik mi? Bununla bu eşitti. Buranın tamamı 180'de buraya ne kaldı? 180 eksi x. Bakın bununla bu eşit. Ne kaldı? 180 eksi x. 180 eksi x. Gördüğünüz gibi ters açılardan faydalandık. Ama burada bazı durumlar var işte. Mesela bununla bu yöndeş dedik ya mesela. Bakın burasıyla burası da yöndeş. Burasıyla burası da yöndeş. Bakın bununla da bu yöndeş. Bakın yöndeşlik kavramı bu. Tamam mı? İç ters açı. Bakın şu burası x ise burası x birbirine eşit. İşte biz buna z kuralı ya da şöyle ters z kuralı, yani şurası da şurası eşit olacakmış. Dış ters taşı da var. Çok kullanılmaz ama bakın şununla şu hem dışta, yani bu içeride ya, bakın iç ters, dışarıda dış ters. Dış ters. Anlaşıldı mı? Peki yani M, U, Z'deki neyi gördük? Yöndeşi gördük, iç tersi gördük. Dış tersi gördük. Ben yine karşımıza çıkacaktır. Yine de şunu hatırlatayım. Bakın şu açıyla şu açının toplamı kaç gördüğünüz gibi? 180. Nedir bunun adı gençler? Karşı durumlu açı. Bakın bununla bunun toplamı her zaman 180. Nerede çıkacak? Dikdörtgende böyle, karede böyle, paralel kenarda böyle, eşkenar dörtgende böyle, yamukta böyle. Bakın o kadar çok karşımıza çıkacak ki artık zaten bunu bilmeme ihtimalimiz olmayacak. Adı karşı durumlu açı. Peki soruya baktık. Hemen ne görmeliyiz? Dediğim gibi basit hocam. Bunda ne var diye düşünmeyin hemen. Bakın şöyle yapalım. Karşı yöndeş açılar. Bakın bununla bu hani aynı yöne bakıyor. Bakın şu açıyla şu açı aynı yöne bakıyor. O yüzden 125x artı 40'a eşit. Buradan gördüğümüz gibi karşı yaptım 80. 5'e böldüm. X ne çıkar? 16 çıkar. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Peki. Z kuralı. Bakın burası 130 ise burası 130, yani x artı 60 iç ters, daha doğrusu z dediğim şey o, ama biz bunun sonra z'yi kullanacağız. X dediğim şey ne olur? 70. Ha bakın başka bir yöntem daha gösterelim. Şu karşı durum muydu? Neydi bunların toplamları? 180'di. Peki burası 180 olması için ne olması lazım? 50. Bakın toplamları ne olacak? 180, x yine 70 çıkacak. İki tane paralellik var. Dikkat edin. Bakın hem z kuralı var. Görebiliyorsunuz zaten. Hem de bakın bir z de burada var. Yani aslında bize neyi öğretmeye çalışıyor? İç ters açıyı. Bakın bu açıyla bu açı birbirine eşit. Yani 3x eksi 10 80'e eşit. 3x eşittir 90. X eşittir 30. X'i bulduk. Peki x'i bulduk. Peki başımız göğe mi erdi? Hayır tabii ki de. Şimdi bakın şu ifadeyle şu ifadenin toplamı da, yani daha doğrusu birbirlerine eşitler. Neden? Tekrar edelim şöyle küçük bir tane şeyle. Bakın x'e 30 verirsem burası ne olur? 45. Bakın şurası 45. 80 daha kaç yaptı? 125. Tabii ben şunu biraz daha geniş çizeyim. Yani şöyle çizelim. Bakın şurayı kaç bulduk? 110, 125. 125. Peki burası 125 ise burası da 125. Demek ki neyi öğrenmemiz lazımmış? Y artı x gördüğüm yere kaç yazacaktım? 30. Bakın 30 yazarsam ne olur? 90. 90'dan 10 çıkarttım. 80. Kaça eşit olacaktı? 125'e. Gördüğünüz gibi x kaç çıktı? 45. Bu kadar. Yani peki şunu da söyleyebiliriz. Hocam madem bununla bu eşit, y ile de x artı 15 eşit, ama onu hemen göremeyebiliriz diye hiç oraya değinmedim. Peki başlıyorum. Z kuralını gördünüz.
Yani şu toplam, yani 5y eksi 15 neye eşitmiş? 75'e. Çünkü niye? Z kuralı. Tabii ki yine dileyen bununla bunun toplamı 180 de deyip buraya 105, tamam 180 yapabilir. Bir işlem fazla yapmış olacak yani. Peki bunu karşıya attım. 5y eşittir 90. Y eşittir 18. Peki y'yi 18 bulduk. X'i nasıl bulacağız? Bakın U kuralı diyebilirsiniz. Ya da burada da bir Z kuralı var diyebilirsiniz. Ben U kuralına gideceğim. Ya da karşı durumlu açı. Bakın burasıyla burası ne olacaktı? Toplamları 180 yapacaktı. Karşı durumlu açı olacakmış. Bakın Y gördüğüm yere ne yazacakmışım? 18. Y gördüğüm yere 18 yazayım. Ne yapar? 3y eksi 15 lazım bana bakın. 3y eksi 15. 18'de 3'ü çarparsam ne yapar? 54. 54'ten 15'i çıkartacağım. Bakın ne olacak? 9, 39. Bakın şurası kaçmış? Şöyle göstereyim. Burası 39'muş. Bakın 180'den çıkartınca x'i bulacağım. Yani 180'den 39'u çıkartacağım. 10'dan 9 çıktı 1. 7'den 3 çıktı 4. 141 olmalıymış gençler. Yani tabii daha farklı yöntemler var. İşte şurayı bulursun, işte Z kuralından, işte burayı bulmakla 180'den çıkartıp aynı şey olacak. Ama dediğim gibi bence U kuralına yapıp geçmek lazım. Bakın burada şimdi U kuralını açıklamış. Yani yine siz burayı mutlaka videoyu durdurup bir okuyun ve gerekirse defterinize not alın. Hani bence alın mutlaka da hani bu şey gibi yani işte normalde de ben çok not aldırmıyorum öğrenciye. Ama tutarsanız iyi olur diyorum. Aslında bu ne demek? Tutman lazım demek. Hani ben böyle zorunlu olmasını istiyorum hani. Bence tutarsanız iyi olur. Evet, dış ters açıları, karşı durum açıları göstermiş. Biz bir kere hemen tekrar edelim. Evet. Bakın şu açıyla şu açı dış ters açı, şu açıyla şu açı dış ters açı. Karşı durumlu açı dediğimiz şey neydi? Bununla bunun toplamı 180, burayla buranın toplamı 180 deyip hemen diğer özneye geçelim. Bakın burası ile burası birbirine eşit olacak. Bunu biliyoruz zaten. 3x artı 32. Bakın bu ikisini toplarsam yani 8x artı 12 180'miş. Çünkü U kuralı karşı durum aç. 8x eşittir 170, 168, x eşittir 21 olmalıymış gençler. Peki hocam şurada yapamaz mıydık? Bununla bu yöndeş. Evet, yapabilirsiniz. Tek bir yöntem yok neticede. Peki bir an böyle deprem oldu gibi hissettim de o yüzden böyle bir telaş yaptım. Mersin'de son zamanlarda yine bir deprem oldu da gençler böyle artık diken üstünde yaşamaya alıştık. Neyse. Bakın burası 5x'e, burası da 5x. Gördüğünüz gibi 5x neye eşit? 50'ye. X ne olacak? 10. X'i sormuş zaten. Bu arada tabii ki şunları da sorabilirdi. Ya da hocam yöndeşten niye yaptık ki? Direkt bu dış tersten 50 eşit diyebilirsiniz. Hepsini açıyoruz. Peki. Bu soru tipine dikkat edin. Çok fazla karşımıza çıkacak. Bakın bunların toplamları kaçtı? 180. Bakın bunlar da bu paralel. Bunların toplamları da 180. Bakın A biliyorum kolay hemen yaptınız ama 70 artı 2A 180, A artı X de 180. Bakın çünkü niye? Şöyle bir kez daha tekrar edelim. Eğer bu ikisi paralelse şu açıların toplamları neydi? 180'di. Peki 110 A 55'miş. Buradan A'yı buldum. 55'i götürüp yerine yazdım. 125 de X'miş. Bakın burası 55, 55. Nasıl şiir gibi değil mi? Matematiğin, yani geometrinin öyle bir şeyi vardır. Yani hataya yer yoktur. Böyle. Evet. Şimdi bu bir soru olarak algılamayın. Bunu bir kural olarak algılayın. Bakın dediğim gibi paralel kenarda, eşkenar dörtgende, yamukta her yerde karşımıza çıkacak bu özellik. O yüzden ben şimdi isimlendiriyorum. Bir tık daha büyütebilirim herhalde artık. Bakın A, B. Bakın ne demiştik? 2A ile 2B'nin toplamı nedir? 180. Gördüğünüz gibi A artı B kaç yapacakmış? 90. A artı B 90 ise peki bir üçgenin iç açılar toplamını görmedik ama bir üçgenin iç açılar toplamı yani A'yı, B'yi, X'i toplarsanız ne olacakmış gençler? 180 derece olacakmış. Bakın burası 90 ise sevgili öğrenciler X de ne oldu? 90. Çok önemli. Hocam ne var ki bunda? Ya bak işte buradan sonra muhteşem üçlü gelecek. Açıortaydan kenarlara inen dikleri eşit. Bunu mutlaka not olarak al bir yere. Anladın mı? Defterini al. Arada bir göz gezdir, tekrar et.
Bak bunu bir özellik olarak düşünün, soru olarak düşünmeyin. Peki mesela burada kendimizi hani kural üretmişler. Ben genelde şöyle yapıyorum. Şimdi bu şeyi gördük az önce. Şunların toplamlarının kaç olduğunu gördük. 180 olduğunu gördük. Peki şöyle olsaydı hepsi aynı yöne bakan açıların toplamı ne olurdu? Bakın ben çok basit bir şey göstereceğim. A artı B artı C. Ben diyorum ki iki paralel doğru arasında hepsi aynı yöne bakıyorsa kaç tane doğru var burada? Bakın bir tane bu, bir tane bu. Doğru derken doğru parçası iki tane 180. Bakın ABC'de kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane 180. Ha, burada da diyor ki açı sayısının bir eksiği çarpı 180. O da tabii kabulümüz. Başımız gözümüz üstüne. Bakın 3 tane açı var. Diyor ki 2 tane bir eksik çarp diyor. O da olur. İkisini tekrar edeceğim ben. Bakın toplayalım hepsini. Hepsi aynı yöne bakıyor ve topluyorum. 3x artı 90. Ben bir doğru, iki doğru, 2 çarpı 180 diyorum. Kural var. Yani kitaptaki kuralda 3 açı var. Biri eksik 180 ile çarp diyor. Hiçbir şey fark etmez. Gördüğünüz gibi x kaçmış? 90 çıkmalıymış. 360, 270, 3'e böldüm 90. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Bitti. Bakın bunu toplayacağım. Değil mi? 2 çarpı 180 diyeceğim. Şu açıyı bulacağım. Sonra toplamları 180 diyeceğim. Hadi bakın. A. Bakın 2A artı 250 ne diyorum? 2 çarpı 180 diyorum. Çünkü niye? İki paralel doğru arasında. Bakın iki tane şey var. Doğru var. Doğru parçası var. 360, 110 A 55'miş. A 55. Bakın 55 ile x'in toplamı biz karşı durumlu açı demiştik ama bakın bir tane doğru var. Bir tane çarpı 180. Oradan da x kaç çıkıyor gördüğünüz gibi 125 çıkıyormuş. Evet. Yine B diyorum. Yani 2A, 2B ve 120'yi toplarsam 360'a eşit. Çünkü artık bunu öğrendik. 240 A artı B 120. Peki bakın bir üçgenin iç açıları toplamı yani A artı B artı X kaça eşit olacaktı? 180. A'yı B'nin toplamını biliyorum. Ayrı ayrı bilmek zorunda değilim. Amacım X'e bulaşmak. A'yı B'yi tek tek bilmek zorunda değilim. Gördüğünüz gibi X kaç çıkıyor burada? 60 çıkıyor. Dediğim gibi hiç bilmiyormuşsunuz gibi tane tane çize çize yapın. Geometriden sıkıntı çekmezsiniz. Peki başlıyorum. A, B. 2A hepsi aynı yöne bakıyor. 2B 140, 150'yi toplarsam dikkat edin 1, 2, 3. 3 tane 180 olacakmış. 2A artı 2B. Bakın şuraya çarparsam 540. 290'ı çıkartacağım. 0, 5, 4, 250 olacakmış. A artı B kaçmış? 125. Peki A artı B ve X'i toplarsam ne olur? Görüyorsunuz ki yine bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için buraya 125 yazarsam 55 olmalıymış X. M kuralı, Z kuralı şöyle yani zigzag kuralı, Z kuralı dedim. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Bu cümleyi çok duyacaksınız. Sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eşittir. Tabii insanın aklına şey geliyor. Hocam neden? Neden gençler? Şöyle tam şu kırılma noktasından paralel çektiğim zaman şu iki doğruya bakın Z kuralından A, Z kuralından B. Gördünüz mü? Bakın X neymiş? A artı B. Şimdi bunu tek tek burada yapmak zor olduğu için tabii ki burada kolay oluyor ama bakın tek tek yapmak zor olduğu için sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamı eşit olacak. Dikkat edeceğiniz tek şey açılar birbirlerinin tersi yönünde. Yani sağa bakan sola bakan derken hocam burası da var diyebilirsiniz. Tabii ki onu almıyoruz. Dikkat edin. Peki sağa bakan, sola bakan, sağa bakan x neymiş direkt? 25 artı 45'te 70. Peki ben yine de bir kez daha tekrar edeyim. Tam şuradan yani E'den geçecek AB ve CD'ye paralel bir doğru çekseydim ne olurdu? Z kuralından 25, Z kuralından 45 olurdu. Toplarsam da gördüğünüz gibi ne yapıyor? 70 yapıyor. Bütün mevzumuz bu. Ama tabii her defasında onu ispat etmek görüyorsunuz ki zor. Bakın Z kuralından A. Burada ben
buna füze diyen var, bumerang diyen var. Hani onu şimdiden verelim. Yani şu üç açının toplamı bize burayı verecek. Yani ben buraya A, buraya B, buraya C dersem A artı B artı C kaç olacakmış? Bakın A 50, 2A artı 50'yi toplarsam 130'u verecekmiş. A buradan kaç gelir? İşte karşı attım. 80, 2'ye böldüm 40. Peki A 40 ise 140. Hocam sen göstermediğin şeyi soruyorsun. Değil mi? Mesela bence ben olsam bu cümleyi kurarım öğrenci olsam. Hani göstermedin ki şey, çizmedin ki kesesin. Hani peki şuraya bir dikkat edin. Madem o yani ben olsam sorardım derken şundan bahsediyorum. Peki şöyle olmaz mıydı? Ee, şimdi geri alayım ben bunları. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan değil mi? A dedim. 2A artı 50 neye eşitmiş? 130'a. Bakın A yine 40 çıkıyor. U kuralından kaç geliyor? 140 çıkıyormuş. Tabii ki bu da bir yöntem. Yani bunu da görebilirsiniz. Ama ben genelde burada bu soruda genelde şunu kullanırdım. Onu da muhtemelen yine bu videoda karşılaşacağız şimdi. Bakın sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Burada genelde şaşırtma olarak hani şurayı verir. Öğrenci şurayı bulamazmış gibi sanki. Ona da dikkat edin. Sağa bakanların toplamı x artı 30. Sola bakanların toplamı 115. Gördüğünüz gibi x kaç çıkıyor? 85 çıkıyormuş. Peki gördünüz mü? Bakın şaşırtmacalı dediğim şey bu. Bakın sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Gördünüz mü? Sola bakanların toplamı 30, 85 ve 40'ın toplamı. Sağa bakanların toplamı yani x artı 90'a eşit olacakmış. Dikkat edin 150'yi falan almıyorum ha. Yani buradaki mantığı bakın sol, sağ, sol, sağ, sol. Hani oraya dikkat edin. Peki buradan 90 çıkartırsam buradan 5 düşüreceğim 20 65 gelecekmiş. Toplama çıkarma. Geçtim. Paralel ekleme uzatma demiş. Bakın tam şuradan paralel eklerseniz yani bunları böyle uzatırsanız işiniz kolaylaşır. İlla ki burası mı? Yok buradan da çekerseniz olacak. Ben iki yöntemi de göstereceğim. Hani genelde şey diyor yani geometrinin aslında tam başlayacağı yer burasıdır arkadaşlar. Çünkü bundan öncekiler çok standart ekstra çizim. Yani artık senin de bir şey yapmanı istiyor. Bakın şu an bu soruyu sana verdiğim kurallarla çözebilir misin? Hayır. Senin ekstradan da olsa bir şey yapman lazım. Hemen başlıyorum. Bakın ben buraya x dedim. Buraya x dedim. Ve bunlar eşitmiş çünkü birbirine. Bakın burayı da uzattım. Sola bakan, sağa bakan burası da ne olacak zaten? 180 eksi x. Çünkü tamamı 180. Doğrusal uzatma. Peki şu ikisinin toplamı x'e eşitmiş. Yani 44, 180 eksi x neye eşit olacakmış? X'e. 2x eşittir. 224, x eşittir. 112. ECD'yi sormuş. E, C, D tamam x'i sormuş. 112. Yani bakın bu bir taktik değil. Bunu yapa yapa çöze çöze alışacaksın. Tabii ki şimdi özellikten sonra soru gelince tabii ki çizeceğini anlayacaksın. Yoksa sorunun içinde yani sınavın içinde bunu görmek zor olabilir. Peki ben bunu iki yöntemle çözeceğim. Bir adamın dediği yöntemi kullanayım. Bakın şunu şöyle çektim. Yani bu ikisine paralel çektim. Ne oluştu? Karşı durumlu açı ya da z kuralına burası da 100 olacak. Yani burası 70. Burası x ise burası da x. Çünkü birbirlerine eşit. Bakın yine 2x ile 70'i toplarsam karşı durumlu açıdan x buradan kaç gelir? 55. Tamam. Bu cepte. Bu çözümü zaten yukarıda gördük. Peki alternatif bir şey üretebilir miydik? Ben diyorum ki biz bu kuralları elde edebilmek için neye ihtiyacımız vardı? İki paralel doğrunun üçüncü bir doğru tarafından kesişmesi gerekiyordu. Bakın kesişmiş mi paralel doğrular üçüncü bir doğru tarafından? Hayır. Ben de şunu söylüyorum. Bunu böyle birleştirdim. Burasının 80 olduğunu, 110, burasının 70 olduğunu, bakın burasının 70 olduğunu bulabilirim. Yani bunu nereden buluyorum? İşte tam açı, doğru açı, üçgenin açıları. Peki bakın aynı şey geldi gördünüz mü? 2x artı 70, 180, x eşittir 55. Zaten geometride her zaman bir tane yol yoktur. Çok nadir sorularda bir tane çözüm vardır. Birden fazla çözüm her zaman karşımıza çıkabilir. Buradan şöyle çeksek olur mu? Ya olur da bu sefer uzun olur. Soru tamamen hakikaten şuradan şunu çekmenizi istemiş. Ben diğer yöntemi de göstereceğim ama hepsini yazmayacağım. Bakın sola bakan, sağa bakan, sola bakan yani şu ikisinin toplamı 90 olacakmış. O zaman burası kaç olur? 50.
Bakın sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. Bu ikisinin toplamı 105 olacakmış. Burası kaç olmalı? 30. Bakın 50'yi, x'i, 30'u toplarsam kaç yapacakmış? 180. X kaç çıkıyor? Gördüğünüz gibi 100. Peki hocam şöyle yapsak olmaz mıydı? Hemen geriye sarayım ben. Şunu şöyle sizin dediğiniz gibi uzatsak. Bakın burası 75 ise burası 75. Buraya ne kalır? 105. Burası 40 ise burası kaç? 140. Ama burada da bu sefer şeyi bilmen lazım. Bak 1, 2, 3, 4, beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı ne yapar? N-2 çarpı 180'den 540 yapar. Onu bilmek gerekiyor. Ama şu an biz o ilerideki bilgilerle değil, şu an öğrendiklerimizle yola çıkacak olursak buradan paralel çektim. Evet, güzel soruydu bu arada. Peki şunu ters çevirmiş arkadaşlar. Bakın bunu tutmuş şu hale. Yani W yapmış gibi düşünün. Şöyle. Ben yine de şöyle aşağı ineyim. Şöyle yapmış. Yani benim ne yapmam lazım? Şöyle uzattığım zaman bakın ne geliyor? M kuralı geldi. Gördünüz mü? Bakın M. Yani M kuralının ters döndürülmüş hali. Yani ne demek istiyorum? Bunu böyle çekerim. Burası 3x artı 5 olur. Burası 2x eksi 15 olur. Bakın hani sağ sol sağ diyorduk ya, aşağı bakan yukarı bakan aşağı bakan toplarsam kaç yapar aşağı bakanları? 5x eksi 10 eşittir 100. Çünkü bununla bunu topladım. Yani daha şunu toplamış oldum. 110 x kaç çıkar? 22 çıkacak mı öğrenmiş. Evet. Bu konu anlatımlı kısım bitti. Dediğim gibi daha sonra gelecek olan videolarımız burada. Hani konularımız. Yani dediğim gibi testleri de karşımıza çıkacak. Yani böyle tek tek. En sonunda da böyle yeni nesil sorular var zaten. Yani yeni nesil soruları tabii ki yapacağız. Merak etmeyin. Dediğim gibi bize bırakın. Konu anlatımını yalnızca izlemeyin. Not alın kendi kendinize. Bakın yazmadan olmaz gençler. Eğer zaten bu videoyu benimle birlikte izliyorsan demek ki bu derse ihtiyacın var. Vazgeçme arkadaşım. Geometri öyle vazgeçilecek bir ders değildir. Oturup enstrüman çalmak gibi başlangıçta biraz zorlanırsın. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Üçgenleri çok iyi anlarsan geometri çok bir sıkıntın kalmaz. O yüzden zaten bir geometri kitabını elinizde varsa bakın, yarısından belki ya birazı azı hep üçgenlerdir. Yani koskoca geometri külliyatında düşünsenize, atıyorum 500 sayfalık kitap, emin olun 220-230. sayfalara kadar üçgenlerdir. O yüzden doğru da açı, üçgeni de açı ve üçgenleri tamamen iyi anlarsanız sizin için iyi olur. Bütün yıl birlikteyiz. Daha çok göreceksiniz beni. Tabii en son gördüğünüzde bıyıklı ya da top sakallıydım. Böyle arada böyle şeyler değiştiriyorum. Şu anda yine böyle başlayıp geçen sene de öyle olmuştu. İlk videolarda böyle sakalsızdı. Sonraki ilerleyen seviyelerde böyle en son sakal, en son bıyık ve dönemi bitiriyoruz. Bizde de böyle bir şey oluyor. Artık biz de sıkılıyoruz yani hayata karşı. Çünkü Türkiye'de olup da mutlu olmak biliyorsunuz ki sıkıcı olmayan bir hayat yaşamak öyle kolay değil. Evet. Neyse şimdi bu mevzular daha sonra konuşuruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Nasıl başlarsanız öyle gider. Bakın disiplin. Yani zaten Murat hocamız her şeyi çok güzel anlatmış. Fakat öz disiplini olan insanlar hayatta hep daha başarılı olacaktır. Geçmişe dönüp kendinizi eğitim hayatında bir bakın. Nerede hatalar yaptığınız orada iyidir, bellidir. Yani hata yaptınız mı, yapmadınız mı ya da hatalarla insanız her türlü hata yaparız. O yüzden de bu hataları bence bir daha tekrar etmeyin. Disiplinden başka bir şey insanı başarıya ulaştırmaz. Kendinize iyi bakın.